Yunan ordusunun temellerinin İngiliz borsasında atıldığını biliyor muydunuz? Peki bu ordunun başkomutanının Danimarkalı bir prens olduğunu duymuş muydunuz? Son dönemlerde ordusuna ve özellikle de hava kuvvetlerine hızla yatırım yapan ama dışa bağımlı, sürekli dışarıdan destek alan Yunan ordusuna birlikte bakalım. Nobody ever will accept a two-state solution in Cyprus. We will not accept open acts of aggression that violate our sovereignty and our territorial rights. Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemlerde Yunanistan'ın taleplerinden kaynaklanan gerilimler yaşandı. Türkiye 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmaları hükümlerine uyulmasını ve belirlenen statüler çerçevesinde hareket edilmesini istiyor. Ancak Yunanistan anlaşmaları ihlal edip kendisine devredilen 23 adanın 23'ünde de statüyü bozdu. Yunanistan tek başına bir şey yapamayan, sürekli başkalarından yardım, destek alan bir devlettir, bir silahlı kuvvetlerdir. Türkiye'nin ve Türk milletinin ne verecek bir karış vatan toprağı ne de verecek bir damla vatan suyu vardır. Savaş tehditlerine varacak nitelikli gerilimler sonrası en çok konuşulan konulardan biri Yunan ordusu oldu. Peki Yunanistan ordusu gerçekten Türkiye ile yarışacak kapasitede mi? Bizim coğrafi üstünlüğümüz var. O coğrafi üstünlüğümüzü hiç unutmamak lazım. Burnumuzun dibinde Yunan adaları var. Biz o adaları çıkartma yapmamıza bile gerek yok. Biz o adaların etrafını tecrit etsek bir hafta sonra Yunan halkı, o adalarda yaşayan Yunan halkı devletlerine isyan eder. Biz aç susuz mu kalacağız diye. Yunan ordusunun bugünkü kapasitesini anlamak için yine tarihi bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. 1453'te bugün Yunan anakarası olan topraklar Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek Türk egemenliği altına girdi. 1821'e kadar Türk egemenliğinde olan bu topraklardaki halklara din, dil, ticaret ve kültürel özgürlükler sağlandı. Fakat dış etkenlerin ürünü olarak Yunan milliyetçiliği ortaya çıktı ve isyanlar baş gösterdi. İşte modern Yunan ordusunun temelleri de yapay ve dış destekli bu çeteciliğe dayanıyor. Mesela ilk Yunan isyanının mimarı ve Osmanlı'yı parçalama planının ilk figürü Alexandros Ypsilantis Rus İmparatorluğu'nun muhafızlarından birisiydi ve Osmanlı'yı bölmek isteyen Filiki Eterya'nın da lideriydi. Bir isyan çıkartarak Osmanlı'dan Mora Yarımadası'nın kopmasını ve Yunanistan'ın kuruluşunu sağlıyorlar. Aslında bu isyan bir soykırımdır. Tripoliçe soykırımıdır. Bütün Türkler hiç Türk ve Müslüman kalmamacasına yok edilmişlerdir. Ve slogan da odur. Türk ve Müslüman kalmayacak bu topraklarda diye. Hatta anılarında yazar Batılılar, Tripoliçe meydanına gelene kadar atlarının ayakları Türk cesetlerinden, Müslüman cesetlerinden topraklara değmedi diye. Yani bu kadar korkunç bir soykırım yapmışlardır. Konuyla ilgili içeriğimizi Gezete YouTube kanalında bulabileceğinizi söyleyip içeriğimize devam edelim. Bugün Yunanistan'ın da ulusal kahramanlarından biri sayılan Theodoros Kolokotronis de Yunan isyancılarındandı ve Filiki Eterya'nın liderlerindendi. Hiçbir ordu ya da silahlı kuvvet ekonomik güç olmadan inşa edilemez. Yunan ordusunun temelleri de İngiliz borsasında atıldı. Çünkü İngiliz finansçılar Yunan isyanını adeta karlılığı oldukça yüksek bir ticari kazanç olarak görüyordu. Yunan isyancılara Londra borsasında işlem görebilecek senetler teklif edildi ve Yunan çeteleriyle isyanı İngiliz borsası tarafından fonlanmaya başlandı. Türkiye'yi ve komşularını incelediğimizde ordularının kendilerine has olduğunu görürüz. Mesela İran ordusu 1979'dan beri maruz kaldığı ambargolardan dolayı güçlü bir hava kuvvetlerine sahip değil. Bu açığı kapatmak için de balistik füzelere odaklanan bir programı var. Azerbaycan ordusu Türkiye tarihinden beslenen ve genişleyen bir modeli uyguluyor. Bulgaristan ordusu Sovyet yapımı uçak ve silahları modern NATO standartlarına uygun hale getirmeye çalışıyor. Yunan ordusunun yapılanmasına, modeline baktığımızda organizasyonun Türkiye üzerinden olduğunu görüyoruz. Yunan ordusu hala bugün Türk kanı içeriz diye yürür. Yani bunların hepsi korkunç şeylerdir. Bu orduyu bizim için özel kılan şey de budur. Bakın en son hatırlarsanız Rafael uçakları aldı Yunanistan. Rafael uçakları aldığında Yunanistan'ın en üsttekinden en alttakine kadar sivil asker bürokratları şunu söyledi. Türklere karşı büyük taarruz gücü elde ettik. Yani biz asla, ben bir asker olarak hem de bir akademisyen olarak asla bizim ağzımızdan Yunan'a karşı, Yunanistan'a karşı bir taarruz gücü elde ettik demeyiz. Çünkü bizim içimizde bir düşmanlık yoktur. Ama bunların içerisinde bir düşmanlık var.
Şimdi şunu da söylemek lazım. Megali iddiaları var bunlar. Yunan ordusunun kırılma noktalarının merkezinde ise yine Türkiye'nin olduğunu görürüz. Yunan Silahlı Kuvvetleri resmi kuruluş tarihlerini 1828 yılı olarak kabul ediyor. Yani İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından ekonomik ve askeri olarak desteklenen Yunan isyancıların şiddeti organize etme tarihi. Osmanlı bunun neticesinde bir savaş ilan ediyor. 30 gün içerisinde Osmanlı tesellilerin hepsini alıyor. Perişan ediyor. Yunan ordusunu perişan ediyor. İşte bu ordunun ikinci özelliği tekrar ortaya çıkıyor. Başkalarını araya sokma. Bu sırada Yunan ordusunun başında olan 1. Gorgios aslında bir Danimarka prensiydi. Bu savaşta da Danimarkalı ve İtalyan gönüllüleri de kendi saflarında savaşa kattı. Fakat Osmanlı bu savaştan zaferle ayrılmış ve Atina'yı kontrol gücüne erişmişti. Büyük devletlerin diplomatik baskıları bu duruma mani oldu. Muzaffer, zafer kazanmış Osmanlı ordusu maalesef dışarıdaki aktörlerin, Fransa, İngiltere ve Rusya'nın başta olmak üzere baskısıyla ordusunu tekrar geri çekiyor. Ve yani İstanbul Anlaşması imzalanıyor. İstanbul Anlaşması imzalandıktan sonra orduyu geri çekiyor ve Girit'e, bakın tek kazandığı şey şu oluyor. Girit'e Osmanlı padişahı bir vali atayabilecek ama o vali Hristiyan olacak. Yani Girit'in elden çıkışı, zafer olmasına rağmen Girit'in elden çıkışı demek. Bunlar gerçekten bu ordunun aslında tek başına Türk ordusuna karşı duramayacağının en önemli derslerinden bir tanesini alıyor Yunan ordusu. Ama Türkler de bir ders alıyor. Bunlar etrafında devamlı koalisyon oluşturuyorlar ve arkalarına dış güçleri alıyorlar. Sahada kazanan Türk ordusu masada kaybediyor. 1912'de 1. Balkan Savaşları'nda Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan, Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliği'ni kurdu. 4 devlet ve Osmanlı Devleti'ne saldırıyorlar. Bu savaşta güçlerden destek alan Yunanistan, lojistik ve jeopolitik imkanları da askeri anlamda kullanma tecrübesine erişti. Büyük güçlerin destekleriyle Adalar Denizi'nde Bozcaada ve Gökçeada ile 12 ada haricindeki adaları kontrol altına alan Yunanistan, ilk defa hem deniz hem de kara gücü olarak Osmanlı'ya karşı kazanım elde etti. Arkasına güç aldığında Osmanlı ordusunu yenebileceğini görüyor Yunanistan. Diğer yandan bu savaş esnasında Yunan ordusu ve devleti için iki figür ön plana çıktı. Megali İdea'nın mimarlarından sayılan Eleftherios Venizelos ve 1897'de başkomutan olarak Osmanlı-Yunan Savaşı'nda hezimet yaşayan Yunanistan kralı olan 1. Konstantin. 19. yüzyıl dünyadaki donanma anlayışının değiştiği ve daha endüstriyel hale dönüştüğü bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Yunanlılar da 1909'da İtalyan Orlando kardeşlerden Averof adını verdikleri ateş gücü ve sürat kapasitesi yüksek gemiyi satın aldı. Averof zırhlısını alıyor İtalya'dan. Bu biliyorsunuz bu zırhlı önce Türkiye'ye teklif ediliyor fakat Türkiye Osmanlı Devleti o zaman maddi sorunları nedeniyle Averof zırhlısını alamıyor. Bu sefer Yunanistan Averof Vakfı 8.000 dinarını ödüyor. 24.000 dinarlık gemi. Averof diye bir zenginin adını veriyor Averof Vakfı'nın sahibinin. Averof zırhlısını alıyor ve bir zırhlı Adalar Denizi'ndeki yani Ege Denizi'ndeki tüm adaları işgal ediyor. Korkunç. O zaman şunu görüyor Yunanistan. Dönüm noktası diyoruz ya, deniz gücü çok önemli. Ve deniz gücünü geliştirmeye başlıyor. Karada 4 Balkan devletiyle mücadele eden Osmanlı İmparatorluğu, Adalar Denizi'nde ise Yunanistan'ın satın aldığı Averof zırhlısıyla mücadele etmek durumunda kaldı. Arkasına her zaman başkalarını alarak zafer kazanacağını düşünen Yunanistan, arkasına Birinci Dünya Savaşı sonunda başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletlerini aldığını düşünüyor. Hakikaten de alıyor. Onların büyük yardımları oluyor ve Batı Anadolu'yu işgale kalkıyor 1919 yılında. 18 Şubat 1951'de NATO üyesi olan Yunanistan, savunma sistematiği ve askeri organizasyonuna geçiş sağlandı. Yunan ordusu kurumsal kimliğini ve organizasyon mantığını da NATO şemsiyesi altında tatbik etmeye ve modernleştirmeye başladı. ABD, İngiltere ve İtalya tarafından Yunanistan donanmasına muhripler verilmeye ve Yunan donanmasının modernize edilmesine de ciddi katkılar sağlandı. 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'taki Türk soykırımını engellemek ve anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a müdahale etmesi, Yunanistan ve NATO arasında bir dönüm noktası haline geldi. NATO'nun Türkiye'yi engellemediğini öne süren Yunanistan, NATO'nun askeri kanadından ayrıldı. Cuntacılar Türkiye'deki sözde askerleri ikna etti ve Yunanistan 1980'de tekrar NATO'ya döndü. NATO'dan ayrılan Yunanistan'ın NATO'ya geri dönüşünü
yine Türkiye'deki askeri yönetim 1980 yılında onaylamıştır. Çok acıdır. Çok acıdır. Türk toprağı olan Kıbrıs Adası 1878'de politik şantaj ve askeri baskılarla İngiliz egemenliğine geçmiş ve Türkler büyük acılara maruz kalmıştı. 6 Şubat 1951'de dönemin Yunanistan Başbakanı Sofokles Venizelos birleşme istediklerini ilan etti. Kıbrıs'ta büyük vahşetlere başlamışlardır. Hem Yunanistan'dan gelen 20.000 civarında asker hem de Rumlar birlikte Türkleri adadan yok etmeye çalışmışlardır. Sloganları da şudur: son Türk ölene kadar bu mücadele devam edecektir diye. EOK'nın sloganıdır bu. Enosis dedikleri şey işte ta 1828'den itibaren uyguladıkları şey. Enosis önce Girit için, sonra Kıbrıs Adası için dile getirilmiştir. Birleşmedir, ilhaktır. Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a ilhakıdır. Kıbrıs'ın Helenleştirilmesidir. İşte Yunan ordusu için en önemli dönüm noktalarından bir tanesi tekrar NATO'ya dönüşleri olmuştur. Geldiğimiz noktada ise Yunanistan bütün anlaşmaları ihlal etmiş, adaları silahlandırmış, askerileştirmiş ve Doğu Akdeniz'de haksızca, hukuksuzca taleplerde bulunmaya devam ediyor. Üç kıtanın merkezi olan Doğu Akdeniz, Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'nun enerji hatları geçiş güzergahı. Dünya ticaretinin yaklaşık 1/3 burada oluyor. Doğu Akdeniz aslında birçok tarihçi ve yazarın verimli hilal dediği bölgeye de tekabül ediyor. Son dönemde Doğu Akdeniz'de yapılan doğalgaz arama çalışmaları bölgenin büyük bir ekonomik potansiyele haiz olduğunu ortaya koydu. 8 Nisan 2010'da ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan raporda Kıbrıs, Suriye, Lübnan ve İsrail arasındaki bölge olan Levan Havzası'nda 3,45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunduğu tahmin ediliyor. Akdeniz'de bir kere büyük enerji kaynakları var. Gaz hidratlar var ve bu gaz hidratlar bizim öngördüğümüz münhasır ekonomik bölge içerisindeki gaz hidratlar Türkiye'nin 550 küsur yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Bu kadar büyük miktarda enerji ihtiyacını karşılayan kapasiteye sahip olan Türkiye'nin önünde hiç kimse duramaz. Enerji sorununu halletmiş Türkiye'nin karşısında hiç kimse duramaz. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji sorununu halletmesini kimse istemiyor. Enerji sorununu halleden Türkiye çok büyük bir devlet olur. O nedenle Yunanistan da buraya kendisi sahip olmak istiyor. Yunanistan'ın sahip olması demek, Batı'nın sahip olması, Türkiye'nin sahip olmaması demektir. Mavi vatan şu: Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri çerçevesinde ilan edilmiş ya da ilan edilmesi öngörülen deniz yetki alanlarıdır. Bunlar da nedir? Deniz yetki alanı münhasır ekonomik bölgedir. Yani bu sınırlar içerisindeki canlı ve cansız kaynakların hepsinden Türkiye'nin faydalanabilmesidir. Geçmişten bugüne uzanan sürece göz attıktan sonra şimdi de bugünün mevcut durumuna bakalım. Zorunlu askerlik sistemi olan Yunanistan'da hizmet yaşı 18. Yunan ordusunun aktif personel sayısı 150.000, yedek asker sayısı ise 220.000 civarında. Olağanüstü hal durumunda askeri personel sayısının 700.000'e ulaşması öngörülüyor. Yunanistan'da askerliğe talep çok az. Sözleşmeli er alımına çıkmıştı. Ben görevdeyken Yunanistan 5.000 kişi. 300 kişi temin edebilmişti. Sözleşmeli er için. 300 kişi. Türkiye'de 5.000 kişi falan çıkılmıyor. 50.000 kişi çıkılıyor. 1,5-2 milyon kişi müracaat ediyor. Ve bizde öyle bir sıkıntı söz konusu değil. Ve bizde şehitlik mertebesi var. Şehitlik mertebesi var. İnancımız da en büyük gücümüzdür bizim. 30.000 aktif personeli olan Yunan Deniz Kuvvetleri'ni incelediğimizde tüm vurucu gücünün yurt dışı alımlara bağımlı olduğunu görüyoruz. Fransa, Yunanistan hem deniz hem de hava kuvvetlerinde ciddi bağımlılık ilişkisinin geliştirildiği ülkelerin en başında geliyor. Ama buna rağmen envanter konusunda Yunanistan Türkiye'yi geçemiyor. Yunanistan'ın kara kuvvetlerinde 450.000 civarında askeri, 1200 tankı, 4700 zırhlı aracı, 152 topçu roketi, 600 obüsü, 62 saldırı helikopteri, 146 nakliye helikopteri bulunuyor. Türkiye'nin ise 2300 tankı, 1 milyondan fazla askeri, 10.000 zırhlı aracı, 3.000 obüsü, 66 helikopteri ve 217 nakliye helikopteri bulunuyor. Türkiye'nin 16 fırkateyni, 9 korveti ve bir istihbarat gemisi, bir amfibik hücum gemisi ve 16 karakol gemisi var. Yunanistan'ın 13 fırkateyni ve 10 karakol gemisi var. Ama korveti, istihbarat gemisi, amfibik hücum gemisi yok. Türkiye'nin 26 çıkarma gemisi, 11 mayın gemisi ve 12 denizaltısı var. Yunanistan'ın 9 çıkarma gemisi, 3 mayın gemisi ve 10 denizaltısı var. Türkiye'nin 33 ASV helikopteri, 10 deniz karakol uçağı, 19
insan hava aracı, 10 saldırı helikopteri var. Yunanistan'ın 18 ASV helikopteri, bir deniz karakol uçağı var ama insansız hava aracı ve saldırı helikopteri de yok. Yunanistan olası bir savaş ve ihtiyaç durumunda ABD ve Fransa gibi ülkelerden mühimmat ve ekipman beklerken Türkiye kendi topraklarında milli imkanlarla ekipman ve mühimmatını üretebilecek kapasitede. Dünyadaki 14 büyük savunma sanayi ihracatçısı ülkeden bir tanesi. O nedenle taşıma suyla bu işler dönmez. Ve sadece platform da yapmıyor Türkiye. Sadece platform da yapmıyor. Yani gemi, işte İHA, SİHA vesaire de denizaltı, insansız deniz. Onların üzerindeki komuta kontrol sistemlerini de, silah kontrol sistemlerini de Türkiye kendisi yapıyor. Ve mühimmatını da, füzelerini de, toplarını da, tüfeklerini de, mermilerini de, her şeyini de Türkiye kendisi yapıyor. Hava kuvvetleri bir ordunun vurucu gücü bakımından son derece önemli. Fakat ne kadar uçağı varsa o kadar güçlüdür algısının da yanlış olduğunu söyleyelim. Çünkü hava kuvvetlerinin esas önem ve gücü arkasındaki organizasyona ve ekipmana bağlı. Yunanistan hava kuvvetlerine bakacak olursak 243 savaş uçağı, 15 nakliye uçağı, 4 AWNC filosu, birkaç adet kiralık gözetleme aracı olan Heron'un olduğunu fakat hiç tanker uçağı ve insansız hava aracının olmadığını görürüz. Bölgemizde birçok ülkenin balistik füzelere sahip olduğu biliniyor. İran'ın sahip olduğu Fateh 110 balistik füzeleri Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında dünya gündemine oturdu. Asya bölgesinde Rusya, Hindistan ve Çin geliştirdikleri süpersonik füzelerle ortaya çıkarken Türkiye'de Tayfun balistik füzesiyle öne çıkarak bu alanda iddialı bir konuma geldi. Üstelik 300 kilometreden yüksek bir menzile sahip Tayfun balistik füzesi Türkiye'nin tamamen milli imkanlarla geliştirdiği bir savunma sistemi. Yunanistan'ın balistik füze envanteri ise kısıtlı bir konumda. Elindeki en uzun menzilli füze sistemleri de Atak-MC füze sistemleri. 26 adet M270 roket fırlatma sistemi olan Yunanistan'ın 300 kilometre menzilli 152 adet MGM-140 Atak-MS füzeleri de bulunuyor. Türkiye'nin envanteriyle kıyaslandığında Yunanistan bu alanda da Türkiye'nin oldukça gerisinde kalıyor. New York Times'a 2 hafta önce bir demeç verdim. Dedim ki Yunanistan, yani bir röportaj verdim. Tam sayfa yayınlandı. Çok enteresandır. Milyonlarca dolar versek yayınlanmazdı. Onlar da bu soruyu sordular. Dediler ki Yunanistan füzeler, gemiler, uçaklar, İHA'lar alıyor. Türkiye bununla nasıl baş edebilir dediler. Ben de dedim ki bu almakla olmaz, yapmakla olur. Türkiye bir Süper Lig takımıdır dedim. Yunanistan 3. lig bile değil, amatör küme takımıdır dedim karşılaştırma yapıldığında. Gerçekten de bu böyledir. Aşağılamak için söylemiyorum. Yunanistan'ın ülke dışındaki en önemli askeri varlığı GKRY'de bulunuyor. 15 Eylül 2021'de Yunanistan, Suudi Arabistan'a Patriotlar konuşlandırdı ve bu güdümlü hava savunma sistemlerinin teknik ve bakım ekipmanları için de Yunan Silahlı Kuvvetlerine mensup bir kısım askeri Suudi Arabistan'a yerleştirdi. Yunanistan'ın İleryos, İstanbulya, Rodos, Herke, Kerpe, İleki, İstanköy, İncirli, Sömbeki, Batnoz ve Kelemez adasında da üsleri bulunuyor. Yani batılı ülkeler ve ABD sayesinde ordusu ayakta duran Yunanistan, bugün de geçmişte olduğu gibi dış güçlere güvenerek Türkiye'yi hedef alıyor. Bunu yaparken de tek bir amacı var. Kurulduğu günden bu yana milli politikası haline gelen Megale Idea, büyük fikir anlamına gelen bu düşünce aslında Yunanistan'ın Bizans'ı kurma ideolojisi. Yunanlıların büyük ülküsüne göre bütün Trakya Yunanistan'ın olacak, İstanbul Yunanistan'ın olacak, Batı Anadolu Yunanistan'ın olacak, Adalar Denizi'ndeki bütün adalar ve Kıbrıs Yunanistan'ın olacak ve Pontus'ta bir Pontus Rum devleti kurulacak. Şimdi bunları tek tek Yunanistan hiç vazgeçmeksizin bugüne kadar yapmaya çalışıyor ve bunun için de ordusunu sürekli güçlendiriyor ve bu hayal peşinde koşturuyor ordusunu. Türkiye'yi uzadıkça budanan, kurudukça sulanan bir ağaç gibi gören bu dış güçler işte Türkiye'nin budanması gerektiği zaman Yunanistan'ı sahaya sürmektedir. Yunanistan da buna çok razıdır. Her bölüm farklı bir ülkenin ordusunu incelediğimiz Modern Ordular serisinde bu bölüm Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yunanistan ordusunu anlattık. Bir sonraki içeriğimizde hangi modern orduyu görmek istersiniz? Yunan ordusunun temellerinin İngiliz borsasında atıldığını biliyor muydunuz? Peki bu ordunun başkomutanının Danimarkalı bir prens olduğunu duymuş muydunuz? Son dönemlerde ordusuna ve özellikle de hava kuvvetlerine hızla yatırım yapan ama dışa bağımlı, sürekli dışarıdan destek alan Yunan ordusuna birlikte bakalım.